embrace who you truly are. Aleyra'nın kaderi. Bu konuyu yaklaşık bir yıldır sürekli konuşuyoruz. Size Aleyra'nın neden eşsiz bir kaderi olduğundan, neden düşündüğünüzden çok daha önemli olduğundan ve niye Saga'nın en önemli karakterlerinden biri olacağını çok kez anlattım. Ve Blizzard son 2 haftadır beni haklı çıkarma peşinde. Gelin Dragonflight'ın kapanışını yaparken Worldsfall Saga'yı başlatan Darkheart temasının görev zincirine, Erçi Zalatat'ın Aleyra'ya tuzağa çekme çabasının ilk rounduna birlikte bakarken kimisi bariz, kimisi de alt metinlerde verilen müthiş gönderme mesajlara birlikte göz atalım. Of your aid once more, champion. A mysterious figure moves within the shadows. The Harbinger. Let us speak in the chamber of the Guardian. I've asked Illyria to meet us there as well. Khadgar'ın odasına yaklaştığımızda bizi bekleyen Aleyra'yı görüyoruz. Yani üzerine çok durmak istemiyorum ama iki şeye dikkat ettim. Birincisi aslında oyun içi yüzü aynı kalmış. Fakat sinematiklere özel ayrı bir modeli var ki bu belli başlı başka karakterler için de uygulanan bir yöntem zaten. Bir de bizi bekleyiş şekli kalpleri eritecek cinsten. Aleyra ile konuştuktan sonra bir önceki videoda analiz ettiğimiz sinematik giriyor. Ki şunu da söyleyeyim, bu görev serisi aslında bundan önceki 2 videoda hem Aleyra hem de Zaltat hakkında bahsettiğimiz konuların toplamı gibi. O yüzden mutlaka onlara da bakmanızı tavsiye ederim. İlk iş olarak Aleyra ile beraber Telegrus Rift'e uğrayarak Void Elf'lerin Rift Walker'larından rapor alıyoruz. Fakat ondan önce There's something else. A vision is being seen all across Azeroth. They call it the Radiant Song. Interesting. I'll report this to Locust Walker. bunun üzerine eğer Aleyra ve Amberic'in peşine takılmadan önce Locust Walker'la konuşmaya karar verirseniz anlatacak bazı şeyler olduğunu fark ediyorsunuz. Let's discuss maintaining your sanity. The Void will do everything it can to shatter your will. You see the Void as an enemy. It sees you the same way. For now. Its very nature is hostile to order, life, sanity. You must dive deep into its shadows, accept its many truths. You cannot reject it. You must accept it. Only then will every ounce of power be yours to command. Embrace this wisdom, and your mind will yet be your own. Her şeyden önce Locust Walker burada size çokça bahsettiğim A Thousand Years of War'a gönderme yapıyor. That is where the danger lies. You see the Void as an enemy. It sees you the same way. For now. Its very nature is hostile to what you know as life and sanity. Fakat Locust Walker ayrıca hiçliğin, gölgenin size sunduğu gerçekleri kabullenmelisiniz ki gücünü kullanabilin diyor. Burası bana çok şüpheli geldi. Çünkü Seeks one path and shuns all others as lies. The shadow seeks every possible path and sees them all as true. yani Locust Walker burada A Thousand Years of War'da söylediklerinin tam tersini söylüyor. Hiçliğin gerçeğin yalnızca yarısını gösterdiğini, Aleyra'nın bunu unutmaması gerektiğini vurgularken bir anda neden gölgeye dalın ve size sunduğu yalanları gerçek olarak kabul edin demeye başladı. Bu aklınızda olsun. Devam edelim. Görev serisinin devamında Telegrus Rift'te size daha önce şu videoda bahsettiğim Void fırtınasından açılan yarıkları kaparken Void Elf gözcülerinin raporlarını dinliyoruz. There was a strange increase in void activity within Aberrus. We are still unsure what caused the surge. All quiet now, though. Dragon House'ın tam altında Cosmic Void'a açılan bir kapı öylece duruyor. Tamam, güya o odaya açılan kapıyı kapamış ve başına Vrathi'nin ajanlarını dikmiş olabiliriz. Ama arkadaşlar yani Vrathi'nden bahsediyordu burada. Bir ara Vrathi'nin hakkında da özel olarak konuşmayı planlıyorum ama şimdilik şunu diyeyim. Vrathi'nin her ne kadar temiz bir siyah ejderha olduğunu söylese de Embers of Neltharion sırasında nasıl saçmalayabildiğini gördük. O yüzden o kapının başında Vrathi'nin ajanlarının duruyor olması faydadan çok zarar getirebilir. Devam edelim.
Diğer gözcülerle konuştuğumuzda Kalimdor'un güney kıyılarında yaşanan hareketlilikten ve bunun Void ile ilgili olabileceğinden ve Zulaman yakınlarındaki bir hareketlilikten de bahsediyorlar. Ama daha da önemlisi Northrend'den bahsediliyor. Northrend'e gönderilen Riftwalker Lilera'nın henüz dönmediğini öğrenince Alere ile beraber Galakron'un kalıntılarının olduğu yer, yani Irdikron'un geçmişe dönerek Dark Heart'ı Galakron'un gücüyle doldurduğu yere geçiyoruz. Galakron'un kalıntılarının çevresinde oluşan ufak Void geçitlerini temizlerken Alere bize bazı ilginç ipuçları da veriyor. Galakrond was consumed by a never-ending hunger, and that same hunger was used to empower the Dark Heart. Could the Dark Heart be absorbing magical power and converting I'm it out to of range. shadow? These tracks lead north. Wait, I sense something. I do not have a Is target. it Ulduar? Evet, Uldar. WoW'un en ikonik lokasyonlarından biri ve yoksa onun da hapishanesi. Uldar'ın önünde bir de ne görelim? Peşinde olduğumuz Nilara Void'in elini düşerek delirmiş. Ama çok daha önemlisi Uldar'ın önü Ethereal dolu. Aynı daha önce bu videoda bahsettiğim gibi Zalatat Ethereal'ları kullanarak planlarını gerçekleştirmeye başlamış. Ve Uldar'ın kapısı Titan büyüsüyle kapatılmış. Odin, Legion sırasında Halls of Valor'dan serbest kaldıktan sonra Uldar'ı ziyaret etmek istediğini söylemişti. Uldar, Odin ve Yoksa dair bilmeniz gerekenleri uzun uzun şu videoda açıklamıştım daha önce. Şimdi Odin'i Dragonflight'ın sonunda tekrar Halls of Valor'da gördüğümüze göre demek ki Uludağ artık işini bitirip geri dönmüş. Çıkarken de kapıyı kilitlemiş. Artık ne gördüyse ya da başımıza ne açtıysa arkasına bakmadan kaçmış olabilir. You finally arrived, my honored guests. That voice, shadows at night. Very well. Come and take it. Zalatat bizi onur konukları olarak karşılıyor ve Alere Zalatat'ı duyduğunda bu ses yoksa diyor. Zalatat'tan tedirgin oluyor aslında. Argus'ta Alere ile görev yaptığımız süre boyunca Shadow Priest olarak Zalatat'ı yanımızda taşıdık ve çokça bahsettiğim gibi Zalatat Alere hakkında konuştu. Ona gözünü dikti. Ama Alere onun sesini nasıl tanıyor olabilir? Bence Zalatat bir süredir zaten Alere'ye fısıldıyor veya kabuslar gösteriyordu zaten. Aklınızda olsun. Ardından öyle bir yere gidiyoruz ki hani ağladım desem yeridir. O kadar doğru bir karar çünkü. This is Eridath. Zalatat bizi Argus'a, Eredat'a ama daha da önemlisi Seat of the Triumvirat'a çekiyor. Alera'nın kaderinin değiştiği yere. Yani abi bunu dediğim için yanlış anlaşılmak istemiyorum. Hani sanki kendimi bir tutuyormuşum gibi ama bu görev serisini ben yazsam Alera'yı buraya geri getirirdim. Çünkü ben de onu kendi fanfiction senaryomda Seat of the Triumvirat'ın Lura'nın önüne getirmiştim. Yani bu muhteşem bir karar. Gerçekten çok memnun oldum. Zalatat bununla da kalmıyor. Alera'ya anılarını gösteriyor. Why show me these memories? What is the Harbinger's plan? Rejecting the role of Ranger General was not an easy choice. For me or my family. Yet leaving them behind, I failed to protect them. Or at least, to die with them. Abi bu bu an Alera'nın kırılma noktaları ve travmalarından yalnızca biri. Size Beyond the Dark Portal romanını Alera'ya ne kadar güzel anlattığından çokça bahsetmiştim. Özet geçmem lazım yoksa çok uzar. Alliance ile Horde arasındaki 2. savaş sırasında Horde, Windrunner'ların evi Coel Talas'ı yakıp yıkıyor. Elfler ancak Samwell'in gücünü kullanarak topraklarının daha fazla zarar görmesini engelleyebiliyorlar. Ve bu saldırılar sırasında oyunda neredeyse hiç adı geçmeyen Windrunner'ların en küçüğü, erkek kardeşi Lyrath Windrunner ölüyor. Bu olay yüzünden Alera Beyond Dark Portal'ın ilk karısı boyunca orklara inanılmaz bir kin besleyerek savaştığı için kendine çok kez ölümün eşiğine getiriyor. Ancak bir noktada Thrallion'la kavga edip içini boşalttıktan sonra normale dönüyor. O içini yakan şey ise Valsalas baskını sırasında evinde olmadığı için, yetişemediği için Lyrath dahil sevdiği pek çok arkadaşını ve akrabasını kaybetmiş olması. Demek ki bunu hala aşamamış ve bu yüzden sevdiklerini kaybetmeyi tekrar göze alabileceğini sanmıyorum. Ve bu büyük sıkıntı yaratabilir. Devam edelim. This is the last time I saw my son as a boy. My Arator. I was so thankful for that day. Zira helped me to reach out to him. Yet the light's power wasn't enough to defeat the Legion. Size bundan şu videoda bahsetmiş, hatta o pasajı dinletmiştim. Zera Alera'nın şüphelerini gidermek, ona huzur vermek için ona Stormwind'i, Arator'u göstermişti. Ve Alera ışık sayesinde Arator'a duyduğu sevgiyi oğluna uzayın en uzak köşelerinden de olsa gönderebilmişti. Embracing the void. I don't regret that choice. I left my world, my son, to protect them.
And leaving the army of the light was just the same. Burada da çokça bahsettiğim şekilde Aleria'nın Void gücünü kucaklamaktan pişman olmadığını görüyoruz. Onun pişmanlığı başka. Aleria sevdiklerini korumak için her şeyi yapabilecek biri ama Zaltat'ın oyunları hala bitmedi. En acı darbesini şimdi vuracak. This is a hunt, and our prey awaits with hungry jaws. I would rather have died than have you fall to evil. I know. And yet my fate has not changed. Oh, your greatest regret. Let's bring it to life, shall we? No! This isn't what happened! You have forsworn the light, Illyria, and so you are my enemy. We must follow him! Abi burası benim görev serisi sırasında kelimelerimin kifayetsiz kaldığı yerlerden biri. Yani bilemiyorum ne diyeceğim artık, gerçekten bana mı özel yazdılar görev serisini. Size Zaltat'ın Aleria'ya çok acımasız davranacağını, zayıflıklarını, travmalarını kullanacağını çokça söylemiştim. Ve burada da artık emin olduk ki Aleria hiçliği kucakladığı için pişman olmasa da bu yüzden Thrallion'la arasında mesafeler girdiği için çok pişman. Unutmayın, ilk Aleria videomda detaylıca anlatmıştım. Aleria ailesi ve Azeroth'u korumak için Argus'ta gölgeleri kucaklamıştı. Zaltat da bunu ona karşı kullanmaktan çekinmemiş. Devam edelim. Thrallion'u takip edince görüyoruz ki Ethereal'lar Telegrus Rift'te Aleria'nın inşa etmeye çalıştığı her şeyi yok etmeye, Void Elf'leri ve onu ele geçirmeye gelmişler. Biz de bu saldırıyı püskürtüyoruz ancak buradaki ilginç detay, Zaltat'ın daha önce kullanıp attığı karakterlerin yankılarıyla da savaşıyoruz. Onlardan da bu videoda detaylıca bahsetmiştim. Ardından o büyük an geliyor. Our true quarry is ahead. That twisted vision of Thrallion. This is what you chose over the light? Over your family? How pitiful. Do not speak with his voice, abomination. End me, Illyria. Has the void not given you the strength? I can't do it! Illyria, I see your weak heart. You cling to them still. Begone from this place, Xal'atath! Very well. I'll not overstay my welcome. Evet, Aleria'nın en büyük korkusu Thrallion'u kaybetmek ama belki daha kötüsü dönüştüğü veya dönüşeceği şey yüzünden Thrallion'la karşı karşıya gelmek. Bu tabii ki bir yalan, bir görü. Fakat ileride üzerine konuşacağım bir kısa hikaye var. 10.2.7 gelmeden birkaç gün önce size bahsettiğim Aleria ve Arator'u konu alan kısa hikaye yayınlandı ve yani tek diyebileceğim artık gerçekten ağlamak istediğim. Çünkü gerçekten ağlatacak şekilde yazılmış ve bu aileyi, Warcraft'ın en kendine has, eşsiz ailesini ve temsil ettikleri sembolizmi muhteşem anlatmış. Ve o kitabı okuyunca da Aleria'nın ne kadar zor bir süreçten geçtiğini anlayabiliyorsunuz. Zaltat da diyor ki, senin zayıflığın sevdiklerine olan bağlılığın. Ve çokça dediğim gibi bunu daha çok kullanacak. Locus Walker da bence Zaltat'ı tanıyor çünkü bize şunu diyor. Artık kendine elçi demeye mi başlamış? Ne kadar uygun. Artık varlığını hissetmesem de sakın hata yapma. Zaltat'ın şeytani planı devam edecek. Ve Aleria da şu an onun satranç tahtasındaki taşlardan biri. Aynı senin gibi. Kaderin şampiyonu. Bence Locus Walker'la Zaltat'ın eskiye dayanan bir ilişkisi var çünkü yine Shadows of Argus görevleri sırasında Zaltat Locus Walker konusunda şunu diyordu. He flaunts his defiance of the shadows. Arrogance will be his undoing. Peki bunun üzerine şimdi görevin bitiş sinematiğini detaylıca analiz edelim mi? Lest it consume. So it is Xal'atath who has claimed the Dark Heart. Burada yalnızca Aleria hakkında bir şey demek istiyorum. Yüzü cidden çok güzel ve duygularını müthiş yansıtıyor. Az önce yaşadığı olayın şoku ve kederini gözlerinden okuyabilirsiniz. Hatta şuradaki ifade değişimi bende şu hissiyatı uyandırdı. Aleria orada kendi içindeki dertle uğraşırken Locus Walker'ın bir bakıma alakasız bir konuyu açması biraz canını sıktı gibi. En azından gözlerinden ben bu hissiyatı aldım. I understand now why she calls herself the Harbinger. Locus Walker'ın derdi burada Zaltat ve yaklaşan tehdit. Fakat I've had enough riddles for one day.
Şuradaki dönüş animasyonunun yumuşaklığı, Aleria'nın yüz ifadesi ve seslendirmesi aynı bir önceki sinematikte olduğu gibi bence muhteşem. Oyun içi cutscene'ler artık böyle olacaksa bu devam edebilir. Aleria size az önce bahsettiğim durumdan ötürü artık sıkılmış ve çok yorulmuş durumda. Başlatma bana elçinden de bilmem neden de ne diyeceksen de diyor. The radiant visions you spoke of are the very same my people had before our world was consumed by the Void Lord Dimensius. Sinematiğin ilk can alıcı noktası. Locus Walker Azeroth'a bize ne demek istediğini tam olarak biliyor. Çünkü Kareş de onun dünyasında da aynı şey yaşanmış. Karesh'in World Soul'da Dimensius'un yaklaştığını hissedince sesini duyurmaya, yardım istemeye çalışmış. Benim tüylerim diken diken oldu bu cümlede. Hatırlarsanız şu videoda Zaldat'ın Dimensius'un elçisi olduğundan bahsetmiştik. Bu olayı da artık oyunun resmi hikayesinde resmen yedirdiler ve Saga'nın görünürdeki büyük kötüsünün de kim olacağı belli oldu. Benim aklımda başka ihtimaller de var ancak şu an bize sunulan çekinmemiz gereken kötü bir Void Lord. Burada güzel olan şu, Dimensius adını bildiğimiz tek Void Lord ve aslında The Burning Crusade döneminde oyuna eklenmiş bir karakter. Yani bir bakıma yeni düşman yaratmak yerine oyunda yıllardır yer alan Kareş ve Dimensius hikayesini Saga'ya bağlamışlar. What? You don't think... Could Xal'atath be seeking that same fate for Azeroth? I fear that is precisely what she intends. Xal'atath'ın Dimensius'un elçisi olmasının birden fazla anlamı olabilir. Şu videoda konuştuklarımızı tekrar özetlersek Old God'lardan biriyken Void'a bağlılığının çok yüksek olmasından ötürü Dimensius tarafından kutsanmış olabilir. Sırf Dimensius'a veya diğer Void Lord'lara yol açmak, hazırlamak için yaratılmış bir canlı olabilir ve bu yüzden bir dünyaya ayak bastığında aslında o dünyanın sonunun geldiğini müjdeliyor olabilir. Ama tekrarlıyorum, Xal'atath'ın elçi olması çok güçlü bir karakter olduğu anlamına gelmiyor. Görevi yolu açmaktan ibaret olabilir. You must find a way to stop her. Me? Look, she knew exactly how to hurt me. I don't think I'm the one to... Evet, burada Locus Walker Aleria'nın Xal'atath'ı durdurabilecek tek kişi olduğunu açıkça söyleyerek aslında The Warwick'teki asıl savaşı da başlatmış oluyor. Ancak Aleria bu sorumluluğa hazır değil çünkü daha biraz önce Xal'atath'ın Turalion'u kullanarak onu nasıl yıpratabileceğini gördü. Zaten şurada yüz ifadesine, şaşkınlığında hemen sonrasında da yani saçmalıyorsun olmaz öyle şeyler gibi vücut diline bakarsanız artık bunu da kaldıramayacağını söylüyor. Çünkü zaten ailesi ve sürekli uğraştığı içindeki karanlık yüzünden çok yorgunken bir de bu yükü istemiyor. Ancak birazdan anlayacağınız üzere Aleria aslında olduğunu sandığı kişiden çok daha fazlası. Yes, she knew your greatest fear is endangering your family. But you must let go of that fear. Şimdi burada Locus Walker'ın söylediği şey çok farklı anlamlara geliyor olabilir ki üzerinde hala düşünüyorum. Neden? Locus Walker Xal'atath'ın Aleria'yı ailesini kullanarak yaralayacağının, zayıf düşürebileceğinin farkında. Ancak bu korkuyu arkada bırakması gerektiğini söylüyor. Peki böyle bir şey mümkün mü? Biz ölümler için. Burada Locus Walker'ın ne demek istemiş olabileceğine, nasıl bir niyette söylemiş olabileceğine dair farklı fikirlerim var. Ama anlatmaya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu hikaye düşündüğünüzden daha derin bir yere gidiyor. Locus Walker'ın buradaki kastı sen artık daha büyük bir amaca hizmet ediyorsun. Bu yüzden sorumluluğun çok yüksek. Sevdiklerini düşünürsen zayıflarsın diyor aslında. Bunun sebebi Locus Walker'ın biz ölümler arasındaki bağı anlamaması veya böyle şeyleri aşmış olması olabilir. Çünkü hatırlarsanız kendisi Aleria'nın ailesinin onu bağlayan zincirler olduğu ve eğitimine böyle devam etmemesi gerektiği konusunda uyarmıştı. To finish what I started, Locus Walker. Can you go with your attachment? Show. Bu durum Locus Walker'ın açısından baktığımızda ne kadar mantıklıysa Aleria açısından da o kadar acımasız bir durum. Çünkü bu yola girmesinin sebebi daha en başında ailesini korumaktı. Locus Walker'ın buradaki kastı Aleria'nın artık ölümlülüğünü arkada bırakması gerekmesi de olabilir. Yani onu bağlayan zincirlerden kurtularak tamamen amacına konsantre olması. Bu durum bana Star Wars'tan meşhur bir sahneyi anımsattı. Yani spoiler olacaksa kusura bakmayın ama 2024 yılında bu spoilersa benim o konuda yapabileceğim bir şey yok. Death is a natural part of life. Attachment leads to jealousy. The shadow of greed, that is. Yourself to let go of everything you fear to lose.
Ya bu çok ağır ve zor bir konu biliyorum yani Yoda'nın burada haklı olup olmadığı. Burada Aleria'ya dönüp o açıdan bakarsak Aleria'nın girdiği yol çok fazla fedakarlık gerektiriyor ki zaten bunlar hiçbir zaman çekinmedi. Ancak Locus Walker'ın ondan istediği onu bağlayan her şeyden vazgeçebilecek noktaya gelinmesi ki gerçek yükselişini yaşayarak o eşsiz kaderini tamamlayabiliriz. Ancak bu Aleria'yı Aleria yapan şeyden, ailesinden, ölümlülüğünden soyutlanması demek. Bunu kabul edecek mi? Bunu kabul etmek zorunda kalırsa ne yapacak? Şu da var. Tam olarak bu korkusundan dolayı da karanlığa düşebilir. Sevdiklerini koruma korkusu, Lirat'tan sonra başkasını da kaybetmeme korkusu onu zayıf düşürebilir. Belki de ileride Arator veya Tralion'u korumak için gölgelerle iyice biri olarak kendini kaybedecek. Locus Walker'ın da burada istediği şey bunu artık düşünmemesi. Fakat bu Aleria için imkansız. Ailesiyle arası çok soğuk olsa bile imkansız. Onu da anlatacağım ileride. Video başında Locus Walker'ın A Thousand Years of War'dan farklı davrandığına dikkat çekmiştim. Locus Walker'a her ne kadar güvenmek istesem de bu çelişkili tavrı Aleria'nın kaderine müdahale ederek kendi istediği şekilde ilerlemesini istediği hissiyatını bana hala veriyor. Belki de onu kendi amaçları için bir silah olarak kullanmak istiyor. Embrace who you truly are. I know who I am. Aleria'nın buradaki önce şaşkınlığı sonra isyankar cevabı. Ama Aleria gerçekten kim olduğunu, ne olduğunu, neyi temsil ettiğini biliyor mu? Do you? You are unbalanced. Bakın buradaki çeviri Türkçenin azizliği çünkü Locus Walker'ın burada bahsettiği, kastettiği şeye uygun bir kelime bulamıyorum. Ki zaten oyunun Türkçe add-on'unda da dengesizsin şeklinde çevrilmiş ve bu çok yanlış anlaşılabilir. Bunu böyle çevirdiğiniz zaman Locus Walker Aleria'ya ya sen dengesizsin işte ne yaptığını bilmiyorsun kafayı sıyırmışsın gibi oluyor. Ama eminim ki siz beni uzun süredir izleyenler Locus Walker'ın buradaki kastının çok daha farklı olabileceğini düşünmüştür. Locus Walker burada sen dengelenemedin diyor. Çünkü Aleria aslında gölgeyle ışığın arasındaki dengeyi temsil ediyor. Ancak Locus Walker'a göre hala bu dengeyi kurabilmekten çok uzak. Aleria, ışık ve karanlığın kızı. Zera'nın kehaneti yanlıştı. Daha doğrusu Zera yanlış ölümlüğe odaklandı. Çünkü bu çocuğu seçecek olan kişi bir kozmik güç değil, hepsinin üstünde olan kaderin kendisi. Bu konuyu uzun uzun şu videoda açıklamıştım. Bakmanızı tavsiye ederim. Aleria ışık ve karanlık arasındaki dengeyi hem kozmik anlamda hem de kişisel anlamda muhteşem bir şekilde temsil ediyor şu an. Aleria kaderin kızı. Bu yüzden aylardır çok özel olduğunu söyledim. Bu yüzden size aylar boyunca Aleria'yı anlattım. Bu yüzden Aleria'nın Saga'nın en önemli karakterlerinden biri olacağını, belki de en önemlisi olacağını ve Saga boyunca aktif olacağını söyledim. Bu yüzden Locus Walker kim olduğunu veya ne olduğunu farkına var ve kabullen diyor. You must master your unique nature, Aleria. Burada da Locus Walker aslında az önce anlattığım her şeyin üzerine söylenecek son sözü söylüyor. Aleria'nın neşsiz doğası. Aleria ne kadar özel olduğunun henüz farkında değil. Aleria konusunda şu ana kadar gerçekten müthiş ilerliyorlar. O hem bir ölümlü, bir eş ve bir anne ama aynı zamanda daha fazlası. Yani biraz Kerrigan hissiyatı almaya başladım Aleria'nın hikayedeki önem ve gidişatından fakat bu başka bir konu. If you cannot, then Azeroth is already doomed. Ya bu da tabii tipik sinematik bitişi aslında. Büyük kötü adamı yenemezsek mahvoluruz sözü. Ancak bu noktada artık Aleria'nın omuzundaki yükün haddi hesabı yok. Bir ölümlüğe yüklenmemesi gerektiği kadar fazla yük bindi omuzuna ve en büyük sorun şu an neredeyse yapayalnız olması. Sinematiğin ardından bu görev serisinden çok buruk şekilde ayrılmama sebep olan bir olay yaşanıyor. Değil mi? It's best if I leave. I'm a danger to you all, so long as Xal'atath's gaze is cast upon me. Tell Khadgar what we learned. I will return to Dalaran in time. Ya Blizzard'cığım bunu bana niye yapıyorsun artık anlamıyorum. Tamam Aleria kendisi hariç herkes düşünen bir karakter ve Xal'atath yüzünden gizlenmeye karar veriyor ama niye ya? Gerçekten artık bir yapacak kadar tekrar bekleyemem ama bence umuyorum ki beklemeyeceğim. Çünkü Dark Heart'ın fragmanında gösterilen ancak henüz kullanılmayan sinematik sahneleri ve size daha önce gösterdiğim şu görsel var. Aleria Dalaran'a dönecek ve bence Khadgar ona önemli bilgi verecek. Xal'atath'ın suda ve aslında bir portalın içinden gözüken yansıması var ki bu bence resmen şeytan göndermesi. Kırılamayan cam, kırılamayan yansıma. Xal'atath'ın belki de Aleria'nın şeytan olduğuna gönderme ve Dark Heart'a yakın çekim yapılan bir karar ki bu bence %100 Aleria'nın göreceği bir görev olacak. Hepsinin ötesinde Xal'atath'ın modeli zaten hazır. Bahsetmiştik. O yüzden ben en geç Mayıs ayı sonunda ama umuyorum ki önümüzdeki hafta bu avın kaldığı yerden devam edeceğini umuyorum. Yine de Blizzard artık beni yormaya başladı bu konuda. Dalaran'da Khadgar'ın yanına döndüğümüzde aslında tüm yaşananlar kısaca özetleniyor. Still no word from Magni. No, the Speaker of Azeroth remains strangely silent. Xal'atath has returned as the Harbinger.
And now she has the power of the Dark Heart at her disposal. It's all connected to the Radiant Song. It has to be. Lucas Walker said the Ethereals heard a similar song before Koresh was destroyed. Then is Azeroth herself the one in danger? Is she speaking to us? We need answers. We need her speaker. I will seek out Magni. But first, I must inform Thrall of what we learned here. We must face this crisis together. Horde and Alliance both. Evet, bunların ardından yavaş yavaş The War Within ekibimizin toplanacağını anlıyoruz aslında. Ben bu görev serisini ve özellikle o sinematiği beklediğimden çok daha fazla sevdim. Yani Alera'nın hikayesi o daha önce görmediğimiz çok özel bir hikaye olacak. Epik olacak, duygusal olacak ve bizi psikolojik ve felsefik açıdan değerlendirmeye zorlayacak. Şunu şimdiden söyleyeyim. Bence Saga'nın hikayesini ama özellikle Alera'nın hikayesini dümdüz şekilde alan insanlar hikayeden alacakları keyfi büyük oranda düşürecekler. Open your mind. Şunu da söyleyeyim. Dragonflight boyunca bu aile hikayesi şakası çok yapıldı ama Alera'nın hikayesi tamamen kader, umut ve aile üzerine olacak. Zaten size o kişisel hikayeyi anlattığımda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, yani görev serisinin değerlendirmesi ve analizi bu kadardı. Kısacık bir görev serisi olmasına rağmen çok sevdim ve çok fazla detay buldum, konuşmaya değer. Umarım bahsedeceğim bir şeyleri atlamışımdır diyorum ama öyle bir durumda en kötü ileriki videolara döner konuşuruz. Videoyu kapatmadan önce şunu söylemem lazım. Ben bu size bahsettiğim kısa hikayeyi uzun uzun analiz edip üzerine özel hazırlık yaparak anlatmak istiyorum ki benim özel işlerimin ne kalitede olduğunu biliyorsunuz üslup olarak. Mayıs ayının son haftasına, yani 27 Mayıs haftasına kadar video çekememe şansım var özel bir durumdan ötürü. Hatta belki Haziran başına bile sarkabilir, bilmiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Ancak o süreci atlattıktan sonra kanalı içeriye boğmayı umuyorum. Bu yaz kanalımız açısından çok hareketli geçebilir ki burada sadece normal videoları kastetmiyorum. Beklemede kalın. Evet, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım görev serisini ve size sunulan hikayeyi sevmişsinizdir. Videodaki teorilere ve görev serisine dair kendi yorumlarınızı okumayı bekliyorum. Fikirlerinizi esirgemeyin. Ben hepsini okuyorum. Ayrıca bana abone değilseniz bence abone olun. Size daha çok anlatacağım Alera'yı, Void'i, Saga'yı. Dinlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoya kadar saygılar, sevgiler.